Merhaba, bu videoda sizlerle bronz çağını sıfırlayan ve o dönem için bilinen dünyanın çoğunu istila eden deniz kavimlerini inceleyeceğiz. Peki kimdi bu kavimler? Nereden geldiler? Ve neden tüm Akdeniz bölgesine saldırdılar? Gelin bu ilginç konuyu birlikte inceleyelim. Milattan önce 13. yüzyılda deniz kavimleri adı verilen bir grup savaşçının önce Anadolu, ardından Mısır ve civarını istila etmişlerdi. Bu yıkıcı saldırılar Bronz Çağı'nın çöküşüne yol açtı. Doğu Akdeniz'deki tüm krallıklar ve Anadolu'daki Hitit İmparatorluğu'nun yıkılmasında belirleyici oldular. O kadar büyük saldırılar yapmışlardı ki arkalarında hiçbir kalıntı kalmamıştı. Eğer Antik Mısır bu saldırılardan kendini koruyamasaydı muhtemelen bu deniz kavimleri hakkında hiçbir şey bilmeyecektik. Peki kimdi bu deniz kavimleri? Deniz kavimlerinin kökenleri hala daha tartışma konusu. Bazı teoriler onların Ege ve Anadolu'dan geldiklerini öne sürüyor. Diğer teoriler ise İtalya ve Batı Akdeniz bölgelerinden göç ettiklerini iddia ediyor. Ancak genel görüş bu kavimlerin farklı etnik ve kültürel kökenlere sahip geniş bir göçmen dalgası olduğudur. Örneğin Perestelerin Filistin'e yerleşerek Filistinlilerin atası olduğu düşünülmektedir. Bunun yanında Şekeleşler, Danular ve Laku gibi kavimler ise Ege veya Anadolu kökenli oldukları öne sürülmektedir. Genel olarak tarihçilerin görüş birliği bu yöndedir. Deniz kavimlerinin ilk saldırıları hakkında net bir bilgiye sahip olmamakla birlikte kaynaklara göre M.Ö. 13. yüzyılın sonlarında Akdeniz'deki batı ve güney kıyılarındaki şehir devletlerine, Ege adalarına ve Kıbrıs'a yönelik olduğu düşünülmektedir. Deniz kavimlerinin istilaları bu bölgelerde büyük yıkımlar ve şehirlerin terk edilmesine neden olmuştur. Ardından Anadolu'nun iç bölgelerine ilerleyerek Hitit İmparatorluğunu zayıflattılar ve M.Ö. 1200 civarında Hitit başkenti Hattuşaş'ı yıktılar. Bu saldırılar Hitit devletinin çökmesine yol açtı. Sonra deniz kavimleri Mısır'a yönelerek M.Ö. 1180 civarında Firavun 3. Ramses döneminde iki büyük saldırı düzenlediler. Mısırlılar bu saldırıları yürütmeyi başarsa da Doğu Akdeniz'de birçok medeniyet bu istilalar sonucunda ciddi bir şekilde zayıfladı ve yok oldu. Ramses'in Medine Habu tapınağındaki kabartmalar bu savaşın detaylarını ve Mısır'ın direnişini anlatıyor. Deniz kavimlerinin Mısır'daki büyük savaşlardan sonra yaşadıkları dönüşüm, tarihsel belirsizlikleri ve araştırmalarda odak noktası olmuştur. Mısır'da karşılaştıkları direniş, bu denizci topluluğunun bölgedeki etkilerini sınırlasa da Doğu Akdeniz'de kalıcı işler bırakmasını sağladı. Filistin, Kıbrıs ve Ege adalarında kurdukları yerleşkelerle kültürel ve demografik değişimlere neden oldular. Ancak zamanla yerel halk tarafından asimile edindiler. Ama belki de bu kavimin en etkili ve en büyük hareketi Akdeniz'deki geniş çaplı ticaret ağlarının çökmesine neden olmasıdır. Akdeniz çevresindeki halkların karanlık bir döneme girmesine neden oldular. Özellikle Yunanistan'daki Miken uygarlığının çöküşüyle birlikte yazılı kaynakların kaybolduğu ve toplumsal düzenin ciddi anlamda gerildiği Yunan karanlık çağları olarak bilinen bir dönem başladı. Yunan şehir devletlerinin yeniden yükselmesi için birkaç yıl geçmesi gerekti. Ama her kötü bir şeyde iyi bir şey olduğu için bu Yunan karanlık çağının ardından bizim bildiğimiz antik Yunan medeniyeti doğacaktı. Yani deniz kavimleri Anadolu ve Doğu Akdeniz bölgelerinin kökenleri konusunda çok fazla etkili olduğu adeta bir kavimler göçü hikayesi olduğunu söyleyebiliriz. Deniz kavimlerinin tam olarak kim olduklarını, neden bu kadar etkili olduklarını ve tarihte nasıl bir iz bıraktıkları hala daha bir muammadır. Bu karanlık sayfalara dair bilgi eksiklikleri, tarihçi ve arkeologların üzerinde dikkatle çalıştığı bir konu olarak hala daha devam etmektedir. Tarihin bu bilinmeyen yönleri hem geçmişimizin anlaşılması hem de gelecekteki keşiflere bir ilham kaynağıdır. Bu videoda deniz kavimlerinin etkileyici ve gizemli tarihine ışık tutmaya çalıştık. Sorgulamaya ve araştırmaya devam ettikçe belki de bu tarihi bulmacanın daha fazla parçasını ortaya çıkartabileceğiz. Tarihin karanlık köşelerindeki bu hikayelerin yeni keşiflerle daha aydınlanmasını umut ediyoruz. Peki ya sizce bu deniz kavimleri kimdi
ve neden virüs gibi etrafa yayıldılar? Fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın.